Toprağın Huzuru kanalıma hoş geldiniz. Amasya'dan selamlar, şifalı günler. Her evde mutlaka olması gereken otu anlatıyorum size. Daha önce birçok kere video çekmiştim bu ot hakkında. Damar otu, sil otu, yara otu, bağ otu. Halk arasında birçok isimle anılan bu şifalı ot hangi derde deva olduysa o ismi almış. Yaraları iyileştirmiş, yara otu denmiş. Sihirleri geçirmiş, sihir otu denmiş. Damarları açmış, damar otu denmiş. İsimlerinden de anlayacağınız gibi birçok hastalığa ve birçok derde deva oluyor. Damar otları ilkbaharda olmaya başlıyor. Ağustos sonu Eylül, Ekim'e kadar her yerde bahçelerde görebilirsiniz. Yabani olarak çok kolay yetişiyor ve tohumlarından çabucak büyüyor. Damar otunun gördüğünüz gibi böyle tohum kafesleri de yeniyor. Tohumları oluşmadan bunları toplayıp yiyebilirsiniz. Damar otunun kökünden tutun da tohum tanelerine kadar her bir yerini tüketebilirsiniz. İster çay yapın, ister çiğ olarak yiyin, isterseniz kurutup nane olarak tüketebilirsiniz nane gibi yemeklerinize. Bugün ben size bu şifalı ottan bir şurup hazırlayacağım. Hepinizin de evinde kolayca ulaşabileceğiniz şekilde ve çocuklarınıza korkmadan içirebileceğiniz şekilde bir şurup yapacağım ve öksürük için, grip için, bağışıklık sistemi için çok güzel bir şurup olacak. Öncelikle damar otlarımızı böyle köklerini toprakta bırakarak üst yapraklarını ve tohum kafeslerini topluyoruz. Bu kadar çok damar otu bulduysanız mutlaka kurusunu da bir kenara ayırmayı unutmayın. Damar otu kurusunu nane gibi öğütüp bütün yemeklerinizde, salatalarınıza kullanabilirsiniz. Topladığımız damar otlarını gördüğünüz gibi bu şekilde kesiyoruz. İsterseniz tahta bir bıçak yardımıyla daha kolay, hijyenik bir şekilde kesebilirsiniz. İsterseniz elinizle de parçalara ayırabilirsiniz. Ama içindeki damarlardan çok zor kopacağı için bıçakla kesmenizi tavsiye ederim. Şimdi doğradığımız damar otlarımızı cam kavanozumuza bir yemek kaşığı şeker, damar otu, bir yemek kaşığı şeker şeklinde dolduracağız. Şimdi size bu şurubun artısını ve eksisini de anlatacağım arkadaşlar. Kavanozumuzun aralarına damar otunun tohum kafeslerinden mutlaka ekliyoruz. Kavanozumuzu üzerinde bir parmak boşluk kalacak şekilde damar otlarıyla dolduruyoruz ve üzerine 2-3 kaşık şeker ekliyoruz. Cam kavanozumuzun ağzını sıkı olmayacak şekilde kapatıp kenara alıyoruz. Şimdi diğer yöntemle olan damar otu şurubunu anlatacağım. Doğradığımız damar otlarını şekerle birlikte iyice ovuyoruz. Damar otu şurubu yaparken mutlaka bu ikinci tarifimi yapmanızı tavsiye ederim. Şekeri tamamen damak tadınıza göre ekleyebilirsiniz. Çünkü damar otunun acısı bu şekerle birlikte şurubun suyuna çıkacaktır. Bu yüzden çocuklarınızın içmesinin biraz zor olacağını düşünürseniz şekerini artırabilirsiniz. Damar otlarını şekerle birlikte bu şekilde iyice ovuyoruz. Elimizle iyice ovduğumuz damar otlarını bir 10 dakika dinlendiriyoruz. Daha sonra cam kavanozumuza dolduruyoruz. İki şekilde yaptığımız damar otu şurupları şimdi hazır arkadaşlar. Burada sadece dikkat etmeniz gereken püf noktaları var. Kavanozun ağzını hafifçe aralık bırakıyoruz ve sıkıca kapatmıyoruz. Çünkü bu iki şurubumuz da kendi halinde fermente olurken asitlenecek ve kapağı patlatabilir. Sağdaki olan, şekerli olan olmadan yaptığım damar otu şurubu
asitlendi ve kapağı patladı arkadaşlar. Bunu hemen burada size bir püf noktası olarak söyleyeyim. Diğer taraftan topladığımız ve yıkadığımız damar otlarını tertemiz bir örtüye serip gölge bir yerde kurutuyoruz. Kışın çay olarak kullanacağız ve kurutup nane gibi çekip yemeklerimize kullanacağız. Şimdi damar otu şurubumuzun ertesi günkü halini size hemen göstereyim. Kavanozun kenarlarında şeker bulaşığı olan kavanozumuz fermente aşamasında kapağı patladı. Bu yüzden size şurubunuzu damar otlarını ovarak yapmanızı tavsiye ederim. En güzel ve en etkili yöntem bu, inanın. Bakın şurubumuzun rengi gitgide koyulaşacak ve tadı hafif böyle acımsı ve tatlı olacak. Toz şeker yerine bu işlemi nöbet şekeri ve balla da yapabilirsiniz. Bir gün dışarıda fermente olan şurubumuzu ister süzüp ister süzmeden en az 6 ay buzdolabında saklayıp kullanabilirsiniz. Yaptığımız şurubun faydaları ise geçmeyen öksürük, kronik bronşit, kabızlık ve sindirim sistemindeki rahatsızlıklar için birebir. Günde bir tatlı kaşığı tüketmenizi tavsiye ederim. Hiçbir rahatsızlığınız olmasa bile bir tatlı kaşığı günlük damar otu şurubu içmeniz sizin için fayda sağlayacaktır. Videomu ve tarifimi beğendiyseniz lütfen yorum ve beğenilerinizle destek olup abone olmayı unutmayın. Şifanız bol olsun, huzurunuz daim olsun. Hayırlı, huzurlu günler.